Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizi şaşırtabilecek ve iyilik hakkındaki görüşlerinizi alt üst edebilecek önemli bir konuyu ele alacağız. Hepimiz iyiliğin her zaman iyi olduğunu düşünmeye alışığız. Ancak size aşırı iyiliğin hayatınızı bozabileceğini söylesem ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Aşırı iyiliğin tehlikeleri. Aşırı iyiliğin hayatınızı bozabilecek en sinsi nedenlerinden biri, çevrenizdeki insanların üzerinizde bir paspas gibi davranmaya başlaması riskidir. Şöyle bir durumu hayal edin. Yardım etmeye her zaman hazırsınız, her türlü talebe evet diyorsunuz. İçsel sesiniz size hayır diye bağırsa bile, iyiliğinizin değerini bulacağına inanıyorsunuz. Ama gerçek ne biliyor musunuz? İnsanlar, iyiliğinizi doğal bir şey olarak görmeye başlıyor. Sizi her zaman yanlarında ve sorunlarınıza çözüm getirmeye hazır biri olarak görüyorlar. Yavaş yavaş, arkadaş veya ortak olmaktan çok, ayaklarını silmek için kullanılan bir paspas gibi görülüyorsunuz. Sınırsız yardım ve destek beklemeye başlıyorlar. Bunun size ne kadar mal olduğuna veya kendi hayatınıza nasıl yansıdığına pek düşünmüyorlar. Bir mum olduğunuzu düşünün. Parlak bir alevle etrafınızı ısıtıyor ve aydınlatıyorsunuz. Ancak çok parlak ve çok uzun süre yanarsanız, kendinizi beslemezseniz, aleviniz sönmeye başlar. Aynı şey bizlerle de olur. Kendimize bakmadan fazla verirsek, tükenir ve kimseye yardım edemez hale geliriz. Burada, Stoacılığın bize öğrettiği önemli bir derse geliyoruz. Bu eski felsefe, gerçek erdemin sonsuz özveri değil, kendimize ve çevremize karşı dengeli ve akıllı bir tutum olduğunu öğretir. Büyük Stoacı Seneca şöyle derdi: "Kendinize zarar vermeden başkalarına iyilik yapmayın. Bu egoizm değil, bilgidir. Bir uçakta olduğunuzu düşünün. Eğer oksijen maskesi düşerse, önce kendinize takmalısınız, sonra başkalarına yardım etmelisiniz. Kendinize bakım yaptığınızda, başkalarına daha iyi yardım edebilirsiniz. Bu, kalpsizlik veya egoizm çağrısı değil, kendi refahınızın diğer insanların refahı kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bunu şu şekilde düşünün. Çevrenizdeki herkese yardım etmeye çalışırken, fiziksel ve duygusal olarak tamamen tükenirseniz, sonunda kimseye, hatta kendinize bile yardım edemezsiniz. Sadece tükenir ve hem kendiniz hem de başkaları için işe yaramaz hale gelirsiniz. Bu yüzden hayır demeyi öğrenmek ve insanlarla sağlıklı sınırlar koymak çok önemlidir. Enerji vampirleri. Aşırı iyiliğin size karşı dönebileceği ikinci neden, enerji vampirleri olarak adlandırılan insanları kendinize çekme riskidir. Hiç fark ettiniz mi? Ne kadar çok verirseniz, o kadar çok şey beklenir. Sınırsız iyiliğiniz, yalnızca alan ama karşılığında hiçbir şey vermeyen insanları adeta size çekiyor. Eğer cevabınız evet ise, bu deneyimde yalnız değilsiniz. Psikolojide bu tür kişilere enerji vampirleri denir. Onlar kelimenin tam anlamıyla cömertliğinizle, zamanınızla ve dikkatinizle beslenirler. Ancak karşılığında hiçbir şey sunmazlar. Sorunları hakkında sonsuz bir şekilde şikayet edebilir, sürekli yardım ve destek isteyebilirler. Ama size teşekkür etmeleri ya da size yardım etmeleri gerektiğinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolurlar veya bin bir bahane bulurlar. Tarihin en ünlü Stoacı filozoflarından biri olan Marcus Aurelius, düşüncelerinde şöyle yazmıştı: "İyilik yaptığında, bunu minnettarlık için değil, iyiliğin kendisi için yap." Bu çok bilge bir tavsiyedir. Ancak bu, başkalarının iyiliğimizi kendi bencil çıkarları için kullanmasına izin vermemiz gerektiği anlamına gelmez. Stoacılık, ilişkilerimizde seçici olmamız, değerlerimizi paylaşan insanlara öncelik vermemiz ve sadece almak değil, vermek için de hazır olan insanlarla ilişki kurmamız gerektiğini öğretir. Aksi takdirde, bizden gerçekten pek de umursamayanlar için bitmek bilmeyen bir kaynak haline geliriz.
Bu da tükenmeye, hayal kırıklığına ve insanlara olan güvenin sarsılmasına yol açar. Bu yüzden enerji vampirlerini tanımak ve onlarla net sınırlar koymak çok önemlidir. Bu, onlara tamamen yardım etmeyi veya desteklemeyi bırakmak anlamına gelmez. Ama bunu, kendiniz ve ihtiyaçlarınız pahasına yapmamak gerektiği anlamına gelir. Eğer bir kişi sürekli alıyor ama hiçbir şey geri vermiyorsa, bu tür bir ilişkinin sizin için ne kadar faydalı ve yapıcı olduğunu sorgulamanın zamanı gelmiş olabilir. Kimlik kaybı. Seçici olmayan iyiliğin size zarar verebileceği üçüncü neden, kendinizle olan bağınızı kaybetme riskidir. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarınızın önüne koyduğunuzda, farkında olmadan kendinizi başkalarının sorunlarında ve endişelerinde kaybetmeye başlarsınız. O kadar derin bir şekilde başkalarının meselelerine dalarsınız ki, kendi hayallerinizi, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı tamamen unutursunuz. Zamanla hayatınız bir nevi başkalarının hikayelerinin ve dramalarının oynandığı bir arka plana dönüşür. Kendi hayatınızda yan karakter olursunuz, başroller ise sınırsızca yardım ettiğiniz ve desteklediğiniz kişilere gider. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü sonunda tamamen kendinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Eski bir köle olup, Stoacılığın en büyük öğretmenlerinden biri olan Epiktetos, öncelikle kim olmak istediğinize karar verin, ardından yapmanız gerekeni yapın derdi. Bu, hayatımızdaki en büyük sorumluluğumuzun kendimize karşı olan sorumluluğumuz olduğunu hatırlatan çok güçlü bir öğüttür. Kendi yolumuza, değerlerimize ve ilkelerimize sadık kaldığımızda, başkalarına gerçekten faydalı olabiliriz. Aksi takdirde, başkalarının hayatlarında kaybolma ve kendi benzersizliğimizi ve kimliğimizi yitirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu, seçici olmayan iyilik ve herkesi memnun etme arzusunun çok yüksek bir bedelidir. Bu yüzden, düzenli olarak kendimize "ben ne istiyorum, benim için ne önemli, neye ulaşmak istiyorum" diye sormak çok önemlidir. Eğer başkalarının sorunlarını çözmeye çalışırken, kendi hedeflerinizi ve hayallerinizi tamamen unuttuğunuzu fark ederseniz, belki de bir adım geri atıp, önceliklerinizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Ruhun zehirlenmesi. Aşırı iyiliğin refahınıza zarar verebileceği dördüncü neden, gerçek duygularınızı bastırma riskidir. Sonsuz bir şekilde evet dediğinizde, oysa içinizde hayır demek istediğiniz zamanlarda, farkında olmadan kendinizi ihanet edersiniz ve iç dünyanızda bir sürü olumsuz duyguyu biriktirirsiniz. Kırgınlık, hayal kırıklığı, öfke gibi hisler içinizde birikir ve adeta bir zehir gibi ruhunuzu ve dünyaya bakışınızı zehirler. Bir gün bu zehir, en beklenmedik ve yıkıcı şekilde patlayabilir ve yalnızca psikolojik sağlığınıza değil, aynı zamanda başkalarıyla olan ilişkilerinize de zarar verebilir. Şunu anlamak önemlidir. Stoacılık, bize duygularımızı bastırmayı veya görmezden gelmeyi öğretmez. Aksine, bu felsefe duygularımızı dürüstçe kabul etmeyi ve onlarla bilinçli ve yapıcı bir şekilde çalışmayı önerir. Seneca, öfkeyi, acıya karşı intikam alma arzusu olarak tanımlamıştır ve bu, olumsuz duygularımızın doğasına dair derin bir anlayıştır. Öyleyse, bu acıyı içimizde biriktirmek yerine, şefkatle ve kendimize saygı duyarak hayır demeyi öğrenmek daha iyi olmaz mı? Belki de hissettiğimiz şeyleri hissetmemize ve bunları dürüst ve açık bir şekilde ifade etmemize izin vermeliyiz. Başkalarını kırma ya da hayal kırıklığına uğratma korkusu olmadan. Gerektiğinde hayır diyebilme becerisi, zayıflık veya bencillik değil, kendine yönelik sağlıklı bir sevgi ve özenin göstergesidir. Ancak kendi sınırlarımızı ve ihtiyaçlarımızı saygıyla karşıladığımızda, başkalarını gerçekten saygıyla karşılayabilir ve değer verebiliriz. Aksi takdirde, sessizce acı çeken ve kırgınlık biriktiren,
sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurmak yerine sürekli kurban olan biri olma riski taşırız. Memnun etme arzusu saygıyı nasıl yok eder? Beşinci neden, başkalarının size olan saygısını kaybetme riskidir. Bu paradoksal görünebilir, ancak ne kadar çok insanları memnun etmeye çalışırsanız, onlar size o kadar az saygı duymaya başlarlar. Bunun da kendine has nedenleri vardır. Saygı, içsel güç, bütünlük ve tutarlılık ile kazanılan bir şeydir. İçinizde her şey karşı çıksa bile sürekli evet dediğinizde, kişisel sınırlarınızı korumadığınızda ve başkalarının sizi manipüle etmesine izin verdiğinizde, adeta dünyaya şu mesajı verirsiniz: zamanımın bir değeri yok, ihtiyaçlarım önemli değil. Ve insanlar, bazen farkında olmadan, size buna uygun şekilde davranmaya başlarlar. Yardımınızı ve desteğinizi takdir etmeyi bırakırlar, onları doğal bir hak olarak görmeye başlarlar. Size olan saygılarını kaybederler, çünkü kendinize saygı duymadığınızı görürler. Roma'nın en büyük imparatorlarından ve Stoacılığın takipçilerinden biri olan Marcus Aurelius, en iyi intikam, düşmanına benzememektir diye hatırlatır. Bu durumda düşman belli bir kişi değil, aşırı fedakarlık yapma ve kendini küçümseme eğilimimizdir. Kendi sınırlarımızı onurlandırarak ve hayır demeyi öğrenerek, başkalarına zamanımıza ve kendimize değer verdiğimizi gösteririz. İlginçtir ki, bu başkalarının gözünde bizim otoritemizi artırır. Çünkü kimse kendine saygı duymayan birine gerçekten saygı duymaz. Bu yüzden, başkalarına yardım etme isteği ile kendi onurunuza özen gösterme arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Bu, başkalarının sorunlarına karşı duyarsız ve ilgisiz olmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak, kendi iyiliğiniz için gerektiğinde, sınırlarınızı savunmayı ve hayır demeyi öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir. Boş bir kuyudan tükenmişliğe. Sınırsız iyiliğin size zarar verebileceği 6. neden, duygusal ve fiziksel tükenme riskidir. Kendinize ve ihtiyaçlarınıza özen göstermeden sürekli verdikçe, içsel kaynaklarınızı yavaş yavaş tüketirsiniz. Bu, kuyudan sürekli su çekip ona dolması için fırsat vermemek gibidir. Bir noktada kuyunuzun tamamen kuruduğunu fark edebilirsiniz. Artık verecek gücünüz kalmaz. Çünkü kendinizin bile verecek bir şeyi kalmamıştır. Yorgun, tükenmiş ve yaşam enerjisiyle motivasyondan yoksun hissedersiniz. Ve bu durum, zamanında önlem alınmazsa, çok uzun süre devam edebilir. Stoacılık bize kendine özenin bir lüks ya da kapris değil, hayati bir gereklilik olduğunu öğretir. Seneca, dinlenme ve boş zaman yalnızca aptallar için değil, bilge insanlar için de gerçek hazlardır diye yazmıştır. Bu, başkalarına etkili bir şekilde hizmet edebilmemiz için önce kendimize bakmamız gerektiğini hatırlatan çok önemli bir uyarıdır. Tükenmişlik, modern dünyanın ciddi bir sorunudur ve özellikle başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı ve fedakar insanlar arasında yaygındır. Sürekli fedakarlık, hayır diyememe ve kendine özen göstermeme, tükenmişliğe yol açan başlıca faktörlerdir. Bu nedenle kuyunuzu doldurmayı öğrenmek çok önemlidir. Dinlenmek, yaratıcılık için zaman ayırmak ve size neşe veren, enerjinizi geri kazandıran aktivitelerle ilgilenmek gerekir. Bu, doğada yürüyüşlerden meditasyona, size anlam ve kendini gerçekleştirme hissi veren hobiler ve uğraşlar olabilir. Unutmayın, başkalarına veremeyeceğiniz bir şeyi kendinizde de bulamazsınız. Bu yüzden kendinize özen göstermek bencillik değil, başkalarına gerçekten faydalı ve gerekli olmanın temel şartıdır. Kaçırılan fırsatlar. 7. neden, kişisel gelişim ve ilerleme fırsatlarını kaçırma riskidir. Her seferinde başkalarının ihtiyaçlarına kendi ihtiyaçlarınız pahasına evet dediğinizde,
kendinize ilerleme kaydetme ve potansiyelinizi gerçekleştirme şansını elinizden alırsınız. Belki akşamı yeni bir beceri veya dil öğrenmeye ayırmayı planlıyordunuz. Ama bunun yerine bir arkadaşınıza taşınmasına yardım etmeyi kabul ettiniz. Ya da uzun zamandır başka bir ülkeye seyahat etmeyi hayal ediyordunuz. Ama bu hayali ertelediniz çünkü birisi sizden maddi yardım istedi. Elbette başkalarına yardım etmek harika ve çok önemlidir. Ancak kendi hedeflerinizi, hayallerinizi ve isteklerinizi de unutmamak aynı derecede önemlidir. Çünkü sürekli olarak başkaları için kendi çıkarlarınızı feda ederseniz, bir noktada gelişiminizde duraklama yaşama ve hayatın anlamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Stoacılığın en büyük öğretmenlerinden biri olan Epiktetos, herhangi bir işe başlamadan önce ona neyin öncülük etmesi gerektiğini ve neyin ardından geleceğini düşün ve ancak o zaman başla demiştir. Bu çok bilgece bir tavsiyedir. Başkasının isteğine evet demeden önce kendinize şu soruyu sorun. Bu konuda kabul edersem neyi kaybederim? Reddedersem ne kazanırım? Belki hayır demenin kısa vadeli rahatsızlığı sizi uzun vadeli büyüme, gelişim ve kendini gerçekleştirme fırsatlarına yönlendirecektir. Belki de önemsiz bir şeye hayır diyerek tasarruf edeceğiniz zaman ve enerji sizi hayalinize bir adım daha yaklaştıracak veya yeni bir beceri kazanmanıza olanak tanıyacaktır. Unutmayın, hayatınız sizin en büyük projenizdir ve değerli zamanınız ve enerjinizle ne yapacağınıza karar vermek yalnızca sizin elinizdedir. Başkalarının ihtiyaçlarının ve beklentilerinin nereye gideceğinizi ve neyle ilgileneceğinizi dikte etmesine izin vermeyin. Kendinize ve kendi yolunuza sadık kalın, böylece hem kendinize hem de çevrenizdeki dünyaya çok daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. İlişkileri bozma riski. 8. neden yakın ilişkileri bozma riskidir. Bu biraz paradoksal gelebilir. Ancak her zaman evet demek ve kimseyi üzmemek isteğimiz bazen tam tersi bir sonuca yol açabilir. Sürekli olarak kendi ilgi ve ihtiyaçlarımızı başkaları için feda ettiğimizde, ilişkilerde sağlıksız bir dinamik yaratırız. Diğer kişi sürekli almaya alışır, karşılığında hiçbir şey vermeden ve nihayet sınırlar koymaya ve hayır demeye çalıştığımızda bu neredeyse ihanet gibi algılanır. Sonuç olarak ilişkilerimiz ciddi şekilde zarar görebilir. Biriken kırgınlıklar, söylenmeyen şeyler ve hayal kırıklıkları kendini gösterir ve önceden dostluk veya aşk olarak görülen şey tam bir kabusa dönüşür. Ve bu durumun sorumlusu büyük ölçüde biziz. Çünkü uzun süre kendimizi manipüle ettirmemize ve sınırlarımızı savunmamamıza izin verdik. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: İyilik yaptın ve diğeri bundan fayda sağladı. Peki, neden üçüncü bir şey daha istiyorsun, aptal gibi? İnsanların iyilik yaptığını görmesini mi istiyorsun ya da sana minnettar olmalarını mı bekliyorsun? Bu çok derin bir düşünce. Gerçek iyilik, bir ödül beklemez ve sürekli fedakarlık gerektirmez. Aynı zamanda, tek tarafın sadece aldığı, diğerinin ise sadece verdiği parazitik ilişkileri teşvik etmemelidir. Sağlıklı ilişkiler her zaman çift yönlüdür. Almak ve vermek, başkalarına özen göstermekle kendimize özen göstermek arasında bir dengedir. Gerçek yakınlık, güven ve sevgi ancak böyle ilişkilerde yer bulabilir. Yalnızca bu tür ilişkilerde her iki taraf da değerli, ihtiyaç duyulan ve saygı duyulan bir birey olarak hisseder. Yaptıkları şeyler için değil, oldukları kişiler için. Bu yüzden İlişkileri karşılıklılık, dürüstlük ve kişisel sınırların saygısı üzerine inşa etmeyi öğrenmek çok önemlidir. Bu, bencil olmak ve her zaman yalnızca kendini düşünmek anlamına gelmez. Ancak vermek ve almak, evet ve hayır arasında bir denge kurmayı öğrenmek anlamına gelir. Böylece, ilişkilerimiz acı ve hayal kırıklığı yerine neşe ve tatmin getirecektir. Özsaygının kaybı.
Dokuzuncu neden kendine saygıyı kaybetme riskidir. Sürekli kendinizi geri planda tutup başkaları için kendi çıkarlarınızı feda ettiğinizde, farkında olmadan kendinize ihtiyaçlarınızın önemli olmadığı ve saygıyı veya ilgiyi hak etmediğiniz mesajını verirsiniz. Bu, zamanla çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kendinizi ikinci sınıf bir insan olarak görmeye başlayabilir, isteklerinizin ve hayallerinizin bir önemi olmadığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi kaybedebilir, kendi değerinizden şüphe edebilir ve hatta depresyona girebilirsiniz. Epiktetos bize şöyle hatırlatır: siz başınıza gelenlerden değil, başınıza gelenlere verdiğiniz tepkilerden dolayı acı çekersiniz. Bu çok önemli bir düşüncedir. Başkalarının bizim iyiliğimizi kullanmasına izin veriyorsak, sınırlarımızı korumuyorsak ve kendimize özen göstermiyorsak, bu şekilde kendimize daha iyisini hak etmediğimiz sinyalini veriyoruz. Bu sadece stoacılığa aykırı değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımız ve refahımız açısından da son derece yıkıcıdır. Özsaygı, kişiliğimizin temelidir. Bu, dış değerlendirmelere ve koşullara bağlı olmayan, içsel bir değer ve önem hissidir. Gerçekten sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurabilmek için bu temelin üzerine inşa etmeliyiz. Bu nedenle kendimizi saymayı ve değer vermeyi öğrenmek çok önemlidir. Yaptıklarımız için değil, kim olduğumuz için. Başkalarının ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçlarımızı eşit derecede değerlendirmeyi, kendimiz için hayır demeyi öğrenmeyi ve bunu suçluluk veya utanç duymadan yapmayı öğrenmeliyiz. Unutmayın, kendine özen göstermek bencillik değil, sağlıklı ve dolu dolu bir hayatın ön koşuludur. Ancak kendinize bu saygıyı ve özeni verdiğinizde gerçekten başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Gerçek yardımseverlik anlamının kaçırılması. 10. neden, aşırı iyiliğin size düşman olabilecek bir riskidir. Bu güzel özelliğin gerçek anlamını ve özünü kaçırma riskidir. Sürekli başkalarının onayını peşinden koştuğumuzda, herkese uyum sağlama ve başkalarının beklentilerine uygun olma çabasında olduğumuzda, iyiliği bilinçsizce bir manipülasyon aracına dönüştürüyoruz. Artık iyilik yaparken, gerçekten yardım etmek ya da kalbimizin sıcaklığını paylaşmak istemektense, başkalarını memnun etmek, övgü kazanmak ya da eleştiriden kaçınmak amacındayız. Dışsal değerlendirmelere bağımlı hale geliyor ve sürekli olarak bu değerlendirmeleri kaybetme korkusuyla yaşıyoruz. Bu, Stoacıların konuştuğu gerçek iyilikten çok uzaktır. Seneca, iyilik yapmak için insanları fark etmesini beklememeliyiz, doğamızın gerekliliklerine göre hareket etmeliyiz ve bu derin bilgelik ve gerçek iyiliktir demiştir. Gerçek iyilik, başkalarını memnun etmek ya da onayını kazanmakla ilgili değildir. Kendi değerlerimiz ve ilkelerimizle uyumlu olmakla ilgilidir. Kalbimizin derinliklerinden gelen iyilik, ödül talep etmez ve tanınma aramaz. Dünya biraz daha iyi hale getirmek, empati ve başkalarına bakım yapma üzerine kuruludur. İşte bu tür iyilik, hayatımıza anlam katar ve bizi gerçek anlamda mutlu eder. Bu yüzden gerçek iyiliği sahte ve yüzeysel olanlardan ayırt etmeyi öğrenmek çok önemlidir. İyilik yapmayı bir biçimde ya da yargı korkusuyla değil, değerlerimiz ve inançlarımızla uyumlu olarak öğrenmeliyiz. Başkalarına yardım etmeyi, kendimize zarar vermeden, sınırlarımız ve ihtiyaçlarımıza saygı göstererek yapmayı öğrenmeliyiz. Ancak bu dengeyi bulduğumuzda, iyiliğin potansiyelini gerçekten gerçekleştirebilir ve dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Sevgili dostlar, işte aşırı iyiliğin hayatınızı nasıl bozabileceğine dair 10 neden. Ancak başka bir aşırıya kaçıp duygusuz ve bencil olmaya da başlamayın. Bazen en büyük iyilik, sınırsız vermek değil, akıllıca ve sevgi dolu bir hayır demekte yatar. Manipülasyonlara ve istismarlara hayır, sınırlarımızı ve ihtiyaçlarımızı küçümsemeye hayır, bizi tüketen ve içsel gücümüzü alan her şeye hayır. Bu yolda ilerlersek,
sadece hayatımızı daha iyi hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda güzel ama kırılgan dünyamıza katkıda bulunacağız. Bugün benimle olduğunuz için teşekkür ederim, sevgili dinleyiciler. Umarım bu fikirler ve düşünceler kalbinizde yankı bulur ve size düşünce kaynağı olur. Bu videoyu faydalı bulabileceklerle paylaşmayı unutmayın, yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Ve unutmayın, iyilik kendinizi sevgi ve saygı ile başlar. Kendinize nazik olun. Bu nazlık dünya genelinde yayılacaktır. Sizlere stoacı bilgelikle dolu, yaşamın her alanında denge ve egoizm ile özveri arasındaki o altın dengeyi dilerim. Yolunuz, ışık, anlam ve neşe ile dolu olsun. Kanalımız, Güçlü Sözler'de tekrar görüşmek üzere, büyük yaşam sanatını birlikte keşfedeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.